Latin Amerika gezim bitti. Türkiye'ye döndüm ve başka bir geziye başladım. Ne yaptım? Halkalı'dan trene bindim ve tren haricinde başka hiçbir araç kullanmadan Rusya'ya, Rusya'dan Moğolistan'a, oradan Çin'in ta Şangay şehrine kadar gittim. Aynı yolun güneyinden Özbekistan'a kadar döndüm. 41 tane tren değiştirdim ya da 42 tane. 22 bin kilometre tren yolculuğu yaptım. 5,5 ay sürdü. Şimdi o yolculukta ben Sibirya'daki şamanlara da gittim, Moğolistan'dakilere de gittim. Biraz onlardan bahsedeceğim ve bu kadar uzak coğrafyadaki işte bu şaman öğretisinin nasıl örtüştüğünü size anlatmaya çalışacağım. Şimdi Sibirya tarafında birkaç bölge var. Şamanizmin işte orada hani daha yaygın olduğu bilinen bölgeler. Bir şekilde ona sor, buna sor. Ben Sibirya'daki Çemal adında bir köye gittim. Bu Çemal de yani belki de daha önce Cemal'den gelmiş olabilir. Çünkü oralar o bölge önceden Göktürklerin yaşadığı bölgelermiş. Bir şekilde ben düşünün Rusça bilmiyorum ama o köye gittim. Ve o köyden de bu şamanları bulmak istiyorum. Çat pat ona sor buna sor kimse İngilizce bilmiyor. Bana dediler ki sen köyde bir tane bizim bir İngilizce öğretmenimiz var. Eğer o öğretmene gidersen o sana çeviri konusunda yardımcı olur. Zaten başka bir alternatif yok. Köyde İngilizce bilen yok. Gittim İngilizce öğretmenini buldum. Tabii okul yok. Evinde kadın. Tabii kadın şaşırdı biraz. Bu İngilizcesi de çok iyi. Konuştuk. Ya dedim böyle böyle ben gezginim, kitap yazıyorum, şamanizmi de araştırıyorum. Bu köyde şamanlar varmış. Dedim bana yardımcı olur musunuz? Olurum dedi ama dedi, eşimden izin almam lazım. Eşini aradı. O da adam da sağ olsun. Tamam dedi gideriz dedi. Şimdi Sibirya'dayız. Adamın bir Lada arabası vardı. Arabaya bindik. Ve evinde kaldığım kadın var. İngilizce öğretmeni var. Bir kadının eşi var. Hepimizin üstünde böyle polarlar, işte kastüyü, montlar falan var. Sibirya'dayız. Ne kadar orası yaz ayına denk gelse de soğuk bölgesi. Kadının eşi böyle boxer gibi bir şort, üstünde bir tişört, ayağında da böyle bir terlik vardı. Ya sordum ya dedim, kocan dedim böyle nasıl geziyor? Adam dışarıdan geldi bir de. Elinde baltayla. Üşümüyorum dedim ya biz böyle donuyoruz. Kadın da böyle de kaşkol falan var yani. Yok dedi o dedi bir tek kışın ancak avlanmaya giderken öyle dedi. Bot falan giyer üstüne mont alır. Onun haricinde hep böyle dedi şortla gezer dedi. Sibirya insanını çok seviyorum. Sibirya'da yaklaşık bir 2 haftamı geçirdim. Tekrar da gitmek isterim Sibirya'ya. Neyse bu detayı hemen hızlıca geçelim. O köye gittik. Öncesinde oradan bir şaman da bulduk ve telefon açtık, konuştular. Köye geldik yaklaşık yani bir 45 dakika sürmüştür arabayla. Böyle toprak yollardan gittik. Şamanı aradık. Şaman dedi ben sizi şimdi kabul edemem dedi. Aramayın beni bir daha. Ya arkadaş dedik ta o kadar yoldan geldik aradık öncesinde niye şimdi böyle yaptı? Sağ olsun öğretmen olaya benden fazla içerledi. Ya dedi buralarda ben biliyorum dedi. Başka şamanlar da vardır. Şimdi indik arabadan yolda çat kapı evlere sorup burada şaman var mı diyoruz. Hani sanki bakkal sorar gibi şaman soruyoruz. Velhasıl biri bize dedi ya dedi hemen şu ileride dedi bir şaman var dedi. Zaten dedi önünden geçerken çadırı görürsünüz anlarsınız. Biz hemen arabaya bindik. Oraya doğru gitmeye başladık. Çadırı görünce zaten işte durduk. Kapıyı çaldık. Maalesef oradaki şaman evde yoktu ama şamanın eşi evdeydi. O da bir şamanmış. Durumu anlatınca içeriye buyur etti bizi. İşte çadırdan içeri girince zaten böyle bir wow falan oluyorsun. O kadar çok böyle şamanik materyaller var ki etkileniyorsun orada. Sonra konuşmaya başladık işte. Ben kendimi anlattım. Dedim böyle böyle geziyorum. Amazon'a gittim. Orada ayahuasca ayinlerine falan katıldım. Öyle deyince kadın ya ben de gittim dedi. Sen neredekine katıldın dedi. Dedim işte ben Amazon'un şu bölgesine gittim. O Peru'nun bayağı iç bölgesindeki bir ayine katılmış. Hem de 2 kere gitmişler düşünün.
Sibirya'nın bir köyünden kalkıp karı koca şaman o ayine katılmak için gitmiş. O şaman ayinde şey görmüş. Bir anakonda yılan böyle ayin sırasında ortalıkta dolanıyordu dedi. Hemen bana sordu, merak etti, sen ne gördün dedi. Ben de işte dedim böyle böyle, ben ancak gece bir rüya gördüm. O rüya daha sonra böyle çıktı dedim. Ha dedi, sana dedi rüya gördürmüş dedi. Etkisi öyle olmuş sende dedi. Sonra konuyu açtı işte bu Latin Amerika'daki şamanlardan bahsettim. Bazı çektiğim fotoğrafları gösterdim. Özellikle bak dedim, kadınlarda bu çengelli iğne vardı dedim. O da beni çok etkiledi dedim. Öyle deyince kadın anlatmaya başladı. Bak dedi, şamanlarda ve bizde dedi hep dedi böyle metal aynalar olur dedi. Biz hep onu üstümüze takarız dedi. Aslında o da birbirine çok benzer şeyler dedi. O çengelli iğne hani iğne olduğundan değil, metal olduğundan takan kişiyi koruyor. Kötülüğü geri yansıtıyor dedi. Hatta dedi sen Türksün dedi. Siz dedi nazar boncuğu takıyorsunuz dedi, böyle mavi mavi dedi. Ben de nereden biliyor falan dedim. Aslında oradaki keramet nazar boncuğunda değil dedi. Siz onu çengelli iğneyle takıyorsunuz ya dedi. Asıl koruyucu olan şey çengelli iğne dedi. Bak dedi, ta Latin Amerika'da da bu var, sizde de bu var. Ya dedim, peki dedim, bu kültür nasıl bu kadar benzer birbirine? Dedi zaten o bölgeye sizin buradaki Göktürk şamanları götürdü dedi o kültürü. Ya şimdi konuştuğum kadın Sibirya'da yaşayan bir Rus, Türk falan değil. Geçmişinde de öyle bir şey yok. Bir Sibirya şamanı ama Rus. Ve o kadın bana söylüyor. Siz diyor zaten Latin Amerika'ya gidip bu kültürü götürdünüz. Türkler götürdü diyor. Ya diyorum, neye dayanarak bunu söylüyorsun dedim. Gitti orada sandığı açtı, içinden bir eski kitap getirdi. Sayfalarını karıştırdı ve bana gösterdi. Bak dedi, oradan bir fotoğraf gösteriyor bana. Bu fotoğraf diyor Latin Amerika'da bulunan bir şaman mezarlığı. Onu gösteriyor. Orada bir işte şaman artık nesi var? Bedeni var, ölmüş. Üstünde de şaman kıyafetleri, davulu, enstrümanları var. Diyor ki hani şöyle örtüştürüyor işte. Sizin Göktürk şamanlarının ya da işte bu bölgedeki şamanların birebir aynı enstrümanları diyor. Yani oraya başka türlü nasıl gidecek diyor. Siz götürdünüz diyor oraya. Oradaki o mezarlık da diyor işte bunun kanıtlarından biri diyor. Hani bizde bazen böyle asparagas haberler çıkıyor ya işte, ya da asparagas demeyeyim de öyle haberler çıkıyor ya. Kızılderililer Türktü, Amerika kıtasını ilk Türkler keşfetti gibi. Tabii Rusya'daki bir Rus şaman böyle söyleyince ya acaba mı falan ister istemez diyorsun. O kadınla işte hani böyle ayin yapabilir miyiz diye konuştuk ama benim öyle birkaç gün orada bekleyecek vaktim yoktu. Kadın da hemen ha deyince bu ayinler olmaz dedi. Onun planlamamız lazım. Maalesef Rusya vizem çok kısaydı. 26 gün vermişlerdi. Komple Rusya'yı trenle geçeceğim için süre kısaydı benim için. Orada fazla kalamadım. İşte o kadından ne aldım? Mesela şu ayı pençesini o kadından aldım. Bunların hepsinin bir anlamı var. Şu sanırım porsuk eliydi. Atıyorum bu mesela zenginlik getiriyormuş. Bu tilki tırnağı. İşte kimisi şans getiriyor, kimisi sağlık getiriyor. Hani o kadar şeylere çok inanmıyorum doğruya doğru ama ben hani oradan bir anı olsun diye aldım. Mesela burada da şöyle beyaz bir şey var. Bunu da Afganistan'da Taliban'ın karargahına gittiğimde Taliban lideri bana vermişti. Hani konu biraz uzun ama kısaca ona da değineyim. Ben bir şekilde Afganistan'da Taliban militanlarıyla görüştüm. Onların dağdaki karargahlarına gittim. Tabii çok korktum yanlarına giderken. Hatta en çok korktuğum anlardan biridir gezilerim arasında. Orada işte hemen fotoğraflarını çektim. Baktım ki bana bir şey yapmayacaklar. Biraz daha rahat oldum. Sonra beni içeriye davet ettiler. Yeşil çay yaptılar, içtik falan. Kısa keseyim, yanlarından ayrılırken oradaki liderlerine şunu dedim. Ya ben ileride fotoğraf sergisi yapmayı planlıyorum. Atıyorum fotoğrafın içindeki bir objenin de gerçek olarak kenarda ileride göstermek istiyorum. O sebeple sizin poşunuzu bana verseniz, bendekini size versem olur mu dedim. Ya o kolay dedi. Aldı hemen poşuyu verdi bana.
Bendekini de ona verdim ama ben dedi sana başka bir şey vereceğim dedi. Eline böyle elini koynuna attı. Bunu çıkartıp avucuma koydu. Al dedi, bu artık senindir dedi. Bak dedi, ben bunu 9 yıldır koynumda taşıyorum dedi. Bana dedi 10 bin dolar, 15 bin dolar verseler inan bunu kimseye vermem. Sana veriyorum, biz seni çok sevdik dedi. Ya dedim tamam eyvallah ama bu nedir dedim. Bu dedi kurdun kafatasındaki kemiğin şurasından yapılma. İçinde başka şeyler de var. Bu senin üstünde olduğun sürece düşmanın seni görmez, düşmanın sana kurşun atsa o kurşun böyle gider, sana işlemez dedi. Daha sonra ben biliyorum ki Afganistan'da bir müzede bir işte artık askerin pantolu sergilenmiş. Pantolonda onlarca mermi deliği var ama askere hiç kurşun işlememiş diyorlar. Şehir efsanesi de olabilir. Bu şey de hani biraz bizim muska tarzı bir şey gibi. Ama içinde sanırım gerçekten kemik parçası var çünkü çok sert. Ama içinde hışır hışır eden başka bir şeyler de var. Şimdi bunun içini de açmak istemiyorum. Belki içini açarsam büyü bozulur. Bu da şamanik bir şey. O bölgelerde geçmişteki şamanik kültürü hala devam ediyor. Zaten bunun bizde de yansımaları var. Atıyorum işte kırkı çıkması ya da şu hareket falan, bunlar da hep şamanizmden geldi. O nazar boncuğu ya da eve at nalı asmak gibi şeyler. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İşte o şamanik kültürler hala devam ediyor. Afganistan'daki o Taliban'ın lideri de bana bunu vermişti. Bu da en değerliler arasındadır benim için. Daha sonra o kadın yanından ayrıldık. Ben Sibirya'da gezime devam ettim. Bu arada hani bu anlattığım tecrübeler için hiç para vermedik farkındaysanız. Ne o İngilizce öğretmenine ne araba için ben ne kadar vermek istesem de kabul etmediler. Ama şuna inanıyorum, bir şekilde bu şamanları aradığınızda gerçek anlamda o yol size bir şekilde açılıyor. Yoksa ben Rusya'nın bir köyünde hiç Rusça bilmeden buralara gitmem mümkün değil. Köyün merkezine döndüm. Orada mı diye? Yok, oradan ayrıldım. Sonra Sibirya'da başka bir köye geçtim. Orada da ben yine işte çat pat birilerine soruyorum. Aslında şimdi bu anlatacağım şeyi çok anlatmak istemiyorum. Belki birilerini böyle heveslendiririm diye ama bunu da söylemem gerekiyor bence. Bir yemek yediğim yerde böyle nasıl diyeyim, hani bira şeyleri olur ya, otomatları mı diyeyim. Onu tamir eden bir çocuğa kalktım, direkt gidip çat pat işte Google Translate'le ya ben burada şaman arıyorum dedim. Senin bildiğin var mı? Adam böyle bir baktı, önce şaşırdı. Benim bildiğim bir tane var dedi. Biraz bekledi. İşin bitince seni götürürüm ben oraya. Adamın arabasına atladık. Adam tamirci. Sonra çat pat işte Google çeviriciyle adamla konuşmaya çalışıyoruz. Ya dedim sen nereden tanıyorsun bu gideceğimiz şamanı? Dedi benim çocuğum olmuyordu. Yıllarca olmadı. Yani 7-8 yıl adamın çocuğu olmamış. Doktorlara gitmiş. Hiçbir çözüm bulamamışlar. Senin çocuğun olmaz demişler en son. Sonra bu şamanı ona önermişler. Şamana gitmiş. Tabii şamana öyle çat kapı gidemiyorsun. Şamanın evinin önüne gittik biz. Dışarıda bildiğiniz kuyruk var. Yani böyle bir bahçeli bir evi var. Bahçenin önünde kapısı var. Orada bir 7-8 kişi bekliyordu. Arada bir kapı açılıyor. İçeriden biri çıkıyor. Diyor ki sen gel diyor. Onu içeri çağırıyor. Diğerlerini geri gönderiyor. Siz diyor yarın gelin diyor. Öyle bir yerden bahsediyoruz. Bu da birkaç gün o kapıda beklemiş. Şaman bunu içeri kabul etmiş. Durumu anlatmış. Böyle böyle benim çocuğum olmuyor. Şaman buna bir kür vermiş. Demiş işte şunları hayvanın bilmem şu bacağı, şunun şurası, bilmem şu bitki, bunları alacaksın. Bana getireceksin. O da onlarla bir işte çay gibi bir şey yapıyormuş. Adam bunu içiyormuş. İçecekmiş işte. İçtikten sonra da çocuğu olacak. Tabii böyle anlatınca çok inandırıcı gelmiyor. Ama adam bana 2 tane çocuğum var ve şimdi 3.'yü bekliyoruz dedi. O şaman sayesinde. Şimdi doğru mu yalan mı bilemiyorum tabii. Biz de gittik oraya. Hani şamanla konuşmak için. Direkt adam şey dedi, eğer dedi tercümanla konuşacaksanız dedi,
kabul etmiyoruz biz siz dedi. Yani Rusça biliyorsan gel dedi buraya. Ben de tabii Rusça bilmiyorum. Şimdi böyle çeviriciyle de o iş olmayacağı için oradan ayrıldım. Kabul etmedi beni oraya. Ama hani bu doğru mudur, yalan mıdır bilmiyorum. Rastgele sorduğum birinin bana böyle şeyler anlatması, beni alıp götürmesi de enteresandı. Bir su molası verelim ya. Sibirya'da ben Instagram'dan bu etiketlerden birilerini buldum ve onlara İngilizce bildiğini düşünerek yazdım. Ben dedim böyle böyle bir şaman arıyorum. Bir kızın biri döndü. Ya dedi ben Moskova'da yaşıyorum ama benim orada ablam var dedi. Ablam sana yardımcı olur. Ablasının adresini verdi. Gittim. Abla böyle pansiyon gibi bir yer işletiyor. Gittim oraya. Dedim böyle böyle ben bir şaman arıyorum. Şaman ayinine katılmak istiyorum. Kadın hemen telefon açtı birine. Tamam dedi ben seni götürürüm. Ya arkadaş bu kadar kolay nasıl oluyor bu işler? Dedik gidiyoruz bir yarım saat hazırlan. Hazırlandık. Kadının jipini atladık. Hiç para pul falan yok. Önce bir markete uğradık. Dedi işte süt almamız lazım. Bisküvit alacağız. Bunlar bu ayinler için önemli. Tamam ne gerekiyorsa alırız dedim. Bunları aldık. Şamanın evine doğru gitmeye başladık. Ama belki bir 40-45 dakika öyle toprak yolda gittik. Şamanın evine ulaştık. Evde ondan başka kimse yoktu. Bizi hoş karşıladı. Adam o ritüeli için masayı hazırlamaya başladı. Böyle ben en iyisi onun videolarını göstereyim, onun üzerinden anlatayım. Marketten aldıklarımızla ritüelin hazırlığı yapılıyor. Moskvaga. Bunların hiçbiri yenilip içilmiyor. Ayin sonrası hepsi doğaya atılacak. Ateş bu ritüellerin olmazsa olmazı. Marketten aldıklarımızın bazılarını ateşe atacakmış. Adım ve soyadımla birlikte babamın adını da o kağıda not aldım. Ateşe tutması gerekiyor. Ateşe tutunca o tüngürdü galiba. Onun üstü düzleşiyor. Bu ayinde biz mesela ruh çağırmadık. Burada ruh çağırma diye bir şey yok. Adamın yaptığı şey tek şuydu. Seni kötü ruhlardan işte arındırıyorum, kötülüklerden seni koruyorum. Sen artık daha rahat olacaksın. Bu ayinin amacı oydu dedi. O adam da beni gerçekten sevdi, öyle hissettim. Hatta bu davulu da o verdi bana, şaman davulunu. Ayin sırasında da bunun büyüğü vardı onda. Bu ortası hayvan derisi. Ama bunu böyle pat diye çalmıyorsun çünkü bunu önce ateşte biraz ısıtman gerekiyor. Isıttığın zaman bu artık nasıl diyeyim düzgün bir hal alıyor çalmak için ve ondan sonra çalmaya başlıyorsun. Bu da ya koyun ya keçi bacağı.
Bunu böyle çalıyorsun. Ama ben bunu evde çalmıyorum çünkü bu şamanın en önemli enstrümanı ve ayin sırasında bunu çalarak ruhu çağırıyorlar. Şimdi ben çalarım, gelir melir gelmez de öyle şeyler yapmıyorum ama tabii bu da benim için değerli. Ta bunu ben Sibirya'dan getirdim. O ayinden sonra yani etkisi var mıydı bilmiyorum ama gerçekten ben böyle 1-2 gün böyle melek gibi Leyla Leyla gezdim ve böyle mutlu mesuttum yani. O 2-3 gün onun etkisi bende vardı galiba. Atıyorum mesela köye döndük, akşam şehre gitmem lazım yola devam edebilmem için. Araba yok. Kadın benden fazla telaşlı, ya araba yok nasıl yapacağız? Ya diyorum ben bulurum bir şekilde, böyle gayet rahat bir tavırla. Sonra gerçekten de buldum. Hani o arabayı buldum. Çok rahat gittim şehre. Oradan öbür aracı buldum. Stressiz, sakin. Ve o 2 günüm benim gerçekten bayağı böyle relax ve keyifli geçmişti. Sonra tanıştığım birkaç kişi de söyledi bana bu tip ayinlerin öyle etkisi olabileceği yönünde. Daha sonra ne yaptım? Sibirya'nın Tuva Cumhuriyeti'ne gittim. Orası zaten bu şamanlığın biraz merkezi gibi bir yer diyebilirim. Tuva Cumhuriyeti aslında biraz Türk diyeyim yani. Geçmişleri Türklüğe dayanıyor. Bence bizim soydaşlarımız. Çünkü orada rastgele biriyle konuşsan aradan Türkçe kelimeleri seçiyorsun. Adama hani birden 10'a kadar say desen direkt bildiğin 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyor. Atıyorum red ne demek diyorsun hani İngilizce? Kızıl diyor. Ya da ben İngilizce bir şey soruyorum. O zaman beyaz ne diyorum? Ak diyor. İşte hani sky ne diyorum? Gök diyor. Bayağı bizim eski Türkçe'de cevap veriyor. Yani ama tabii Rusya onları bayağı asimile etmiş. Artık hepsi Rusça konuşuyor. Kendisinin geçmişinin Türklüğe dayandığını dahi bilmiyorlar. Hani gençlerle konuşuyorum. Ya diyorum bak işte Tuva Türkü Google'a yaz diyorum. Google'a bir yazıyor. İşte Tuva Türkü falan. Aa diyor ben diyor ataların Türklere dayanmış diyor. Hani sonradan görüyor. Neyse o konulara çok girmeyeyim. Hani ben kimseyi Türkleştirmeye falan çalışmıyorum. Öyle bir amacım yok. Sadece gittiğim yerde bunları da tespit etmeye çalışıyorum. Azya Tuva Türklerinden Tuva Cumhuriyeti'ndeyiz. Dili Türkçe'ye çok benziyor. Şimdi ben bazı şeyler söyleyeceğim. O da kendi dilinde söyleyecek. 25 25 black Kara, white ak, red kızıl, daughter and son kızım, oğlum, 65 aldan aldı. aldan 5. aldan 5 75 75, çeden 5. çeden 5 flowers Çiçek, başka horse at, at böyle birçok kelime var birbirine benzer. Çat pat anlaşabiliyoruz zor olsa da. Tuvalarda bu şamanizm bayağı yaygın aslında. Bayağı o şehrin merkezinde hatta şaman öğretisi ya da bu şamanlığın öğretileceği bir okul gibi bir yer var. Zaten oraya gittik. Ama gitmeden önce ne yaptım? Yine ben Instagram'dan birilerine yazdım. İngilizce bileceğini tahmin ettiğim. Sağ olsun onlar da yardımcı oldular. Onlarla beraber o şaman okuluna gittim. İşte orada dedim ben böyle ayinlere katılmak istiyorum. O ana kadar ben hiçbir ayin için para vermemiştim. Ama orada bana dediler ki biz 4-5 şamanla birden işte ormana gidiyoruz. Orada ateş yakıyoruz. Bayağı hazırlık sürecimiz oluyor. Bunun için bir ücret vermen gerekiyor. Yani yalan söyleyeyim sanırım $20 mıydı? Öyle bir paraydı. Tamam dedim onu yaparız. Yine benden işte süt istediler, bisküvit istediler. Çünkü ayinde bunları kullanıyorlar. O ayine katıldık. Arabalara bindik. Ormana doğru gittik bir yarım saat. Oradan da çok videolar çektim. Şimdi ben o videoları yine buraya ekleyeyim. Siz oradan izleyin.
Şamanlar için kutsal sayılan bu yere geldik ya da hani ibadetlerini yaptıkları bu yere. Ayrıca bu akşam dolunay var. Dolunay da ayin için iyiymiş. Ateş bu ayinlerin olmazsa olmazı. Şimdi ateşi hazırlıyorlar. Ayin yaklaşık 1 saat sürecek. Bu yanan ateşi de daha sonra söndürmeden gidecekmişiz. Doğaya öyle bırakıyorlarmış. Doğruyu söylemek gerekirse bu ayin gerçek bir ayin miydi? Orada ne oldu? Ben çok anlayamadım. Sadece ben onu da tecrübe etmek istedim. Para verilince bu işler nasıl oluyor diye. Onların da dediği işte seni böyle kırbaçlayarak üstündeki kötülükleri çıkartıyoruz. Kötü ruhlar sana işte gelemez. Onları biraz hani uzaklaştırıyoruz gibi şeylerdi. Ama o ayinden sonra ben hani o biraz önce anlattığım o davulu veren şaman gibi bir etki hissetmedim, yaşamadım. Normal rutinde devam ettim. Ama onu da tecrübe etmek istemiştim. Daha sonra şehre geri döndük. Ertesi gün o şaman okuluna tekrar gittim. Ve sadece dedim ben sizin fotoğraflarınızı çekmek istiyorum. Orada bir şaman gördüm. Böyle acayip ürkütücü bir adam. Yanımda yine şey var, o çeviriyi yapan kız var. Kız şamanla benim için konuşuyor. Ben fotoğrafını çekmek istiyorum işte. Hani kız da diyor ya işte hani fotoğrafını çekecek. Sana işte istersen yardım eder biraz gibisinden. Adam böyle dik dik konuşuyor. Ters cevaplar veriyor. Kız da bana hep diyor ya gidelim diyor. Ben bu adamı sevmedim diyor. Adam gerçekten de ürkütücü bir adam biraz. Normalde şamanlar hep böyle naif oluyor ama yani o adam da hani belki naif ama görüntüsü biraz sıkıntılı. Ben dedim bu adamın fotoğrafını çekmek istiyorum. Dedi adam okey dedi. Girdik çadırın içine. Çadırda bir iki kişi daha vardı. Belki onlardan biri de şaman da olabilir yani. Ben fotoğrafları çekmeye başlarken fark ettim ki çadırda bizden başka kimse kalmamış. Zaten çevirmen kaçmaya yer arıyordu. Korktu o kız, istemedi orada durmayı. O çadırdakiler de hemen dışarı çıkmıştı. Ben adama dedim ki sadece ben senin fotoğrafını çekmek istiyorum portre olarak. Yani bana ayin yapmana, bir şey yapmana gerek yok. Bu aldı eline davulu, böyle çalmaya başladı. Böyle hafif hafif inlemeye başladı, bir şeyler söylüyor. Ben tırsıyorum bir yandan ama bir yandan da fotoğraf çekiyorum. Adamın gözlerine bakıyorum böyle gerçekten gözleri adamın ürkütücü yani. Orada bilemiyorsun ki bir şey yaparsan ne bileyim aklına her şey geliyor. Ben sonra o sırada fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Adam ama transa geçmeye başladı. Yani normalde şaman yüzüne maske takmadan genelde benim bildiğim transa geçmiyorlar. Yüzüne maske takıyor. O yüzüne maske de takmadı. Gözleri kayıyor falan. Çadır zaten bir acayip. Çadırın ortasında böyle kara kartal mı? Bilmem bir şey kartalı var. En büyük kartallardan. Böyle 2 metre belki de daha da büyük. Adamın üstünde böyle hayvanlı postları var. Kafasında başka bir kuş ölüsü var falan. Adam fazlasıyla ürkütücüydü. Neyse bir şekilde ben fotoğraflarını çektim. Sonra dedi dışarı götür beni. Dışarı geldi. Dışarıda yapacağız. Dışarı çıktık. Bu yine davulu çalıyor orada. Hopluyor, zıplıyor, bir şeyler yapıyor. Ben yine orada fotoğraflar çektim. Ama yalan yok. Çok korktum ve artık bitirmek istedim.
Neyse bitirdik orada. Kız hemen yanıma geldi. Ya gidelim buradan, gidelim buradan dedi. Oradan ayrıldık. Sonra bu şamanın fotoğraflarını paylaşınca o bölgeden biri ulaştı bana. Aynen şöyle yazmıştı. Bak hiç abartmıyorum. Ya dedi o şaman dedi çok tehlikeli dedi. Sen o şamanı nasıl buldun dedi ve o şamanın nasıl böyle fotoğraflarını çektirdin dedi. O kimseye izin vermez dedi. Yani çok güçlü ve tehlikeli bir şamandı dedi. İyi iş çıkarmışsın dedi. Ben de iyi sağ ol dedim. Yani o gerçekten de öyle bir şamandı. Şimdi tabii yavaş yavaş gidiyorum. Bu şamanlarda bazı dereceler var. İşte ak şaman var, kara şaman var. Üçüncü derece olarak bilinen körlik diye bir şaman var. Onu ben çevirisini bulamadım. Türkçe nasıl çevriliyor? Ve en sonunda kızıl şaman var. Bu adam kızıl şamanmış benim anladığım. En güçlülerindendi. Ama onunla bir ayine katılamadım. Aslında adam ayin de yapabiliriz istersen dedi ama benim yanımdaki çevirmen kesinlikle oradan uzaklaşmak isteyince devam edemedim. Oradan ayrıldım. Bir de bu gibi yerlerde bu şamanizmin kültürü, ritüelleri de biraz değişiyor. Mesela o Tuva'da ayin yapmak istersen genelde şöyle bir şey var. Biz ancak diyor burada biri ölecek. O öldüğünün 40. gününde biz ayin yapıyoruz ve ölünün ruhunu çağırıyoruz diyorlar. Tabii ilk başta çok inandırıcı gelmiyor ama bana çevirmenlik yapan arkadaş durumu çok açık açık anlattı bu işlerin nasıl olduğunu. Dedi benim dedem öldü dedi daha çok yakın zamanda. Normalde ben de inanmıyordum dedi ama öldüğünün 40. günü bu ayini yaptık dedi. Çadırda toplandık dedi. Bizim akrabalar da geldi dedi. Güçlü bir şamanı da bulduk dedi. O şaman işte davulu çalıp ayin yapıyor, transa geçiyor. O ruhu içine çağırıyor. O sırada şamanın bedeni hani standby'a geçiyor ama ruh işte o gelen kişinin ruhuyla sen konuşmaya başlıyorsun. Dedim nereden biliyorsun ki dedim hani gelen ruh dedenin ruhu. Kız aynen şunları söyledi. Dedem dedi ölmeden önce daha bir hafta öncesinde biz dedi pazara gittik dedi. Dedeme bir baston aldık dedi. Aslında dedem istememişti dedi. Dedesi demiş ki ya benim bastonum yani yeni ben bundan memnunum bana bir tekrar baston almayın. Bunlar da illa almışlar. Dedesi istemese de almışlar. Bir de çamaşır makinesi almışlar pazarda. Hani işte olacak ya. O ayin sırasında ruhla konuşurken kız sormuş işte demiş tamam sen hani tamam dedemin ruhunu da biz nereden bileceğiz? En son biz ne yapmıştık demiş. Şaman işte o ruh anlatmış bize en son pazara gitmiştik. Ben size ısrarla almayın dediğim halde bana bir baston almıştınız. Sonra bir de oradan çamaşır makinesi almıştınız demiş. Kız tabii başlamış hüngür hüngür ağlamaya falan. Böyle bir ayine de yaşamak istedim orada ama şimdi orada biri ölecek. Bir de 40 gün bekleyeceksin. 40. gün ancak böyle bir ayin olabiliyor. Öyle bir vaktim olmadığı için hani vaktin olsa bile biri ölmezse ne olacak yani. Öyle bir zor bir durum vardı orada. Öyle bir ayine onun için katılamadım. O bahsettiğim şaman okulu da gerçekten ben oradayken mesela Avrupalı bir kız vardı. Avrupa'dan gitmiş orada şamanların yani bildiğiniz ayak işlerini yapıyordu. Sırf o şamanizmi öğrenmek için. Hani sanki nasıl diyeyim örneklemek de zor ama bildiğiniz şaman okulu yani. Bayağı derslik falan var. Tabii öyle hani bildiğimiz derslikler gibi değil de odalar var. Enteresan bir yerde. Hani ilgilenenler Sibirya'daki Tuva Cumhuriyeti'nde orayı bulabilirler. Bulması da kolaydır. O bölgede yine başka şamanları araştırdım. Evlerine gittim. Hep benzer soruları onlara da sordum ama hiç şöyle ruh çağırabilen bir ayine katılmadım. Ya orada katılmadım. Sonra artık Rusya tarafı da bitti. Moğolistan'a geçtim. Zaten sonra anladım ki bence bu işin menbaı Moğolistan. Bu bölümü burada bitirelim. 3. bölümden devam edin.